Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde denize 880 metre yakınlıkta çok harika bir özel havuzlu projemizdeyiz ve şu anda örnek villadayım. Gerçekten bu villa beni çok etkiledi. Daha fazla lafı uzatmadan hemen şimdi kısa bir fragmanımızı izleyelim. Sonra bu güzel villamızı girişinden başlayalım, birlikte tanıyalım. Villamızın tam şu anda kapalı otopark girişindeyiz. Burası tam site içerisi yol. Her evin girişi bu kısımdan oluyor. Bizim kendimize ait burada bir kapalı otoparkımız var. Şu anda biz örnek villadayız. En köşe olan villadayız. Hemen benim ön tarafımda da bir yolumuz var. Burası tabii daha şu anda tam tamamlanmadı. Yani şu an buralar inşaat halinde. Ben size burayı tanıtmak için ondan dolayı, yani buralar bitmeden şu anda çekimini yapıyorum. Hani villamızda da böyle ufak tefek eksiklerimiz olabilir ya da dağınıklıklar olabilir. Bunlar için de kusura bakmayın. Öncelikle bunları size söylemek istedim. Hemen bu ön tarafımda bir kapalı girişimiz olduğu için bir panjurumuz var. Bu kısımda garaj olarak düşünülmüş ve duvarlarda da burada görüyorsunuz mermerler tercih edilmiş. Yani oldukça burada para harcandığını buradan görebiliyorsunuz. Lokasyon olarak çok harika bir yerdeyiz. Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde plaja 880 metre yakınlıkta harika bir konumdayız. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Bu bölgede ben kendime de bir ev satın aldım. Yani lokasyonu artık siz düşünün. Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde çok merkezi bir lokasyondayız. Burada karşı tarafımda bir motor dairemiz var. Yani havuzumuz hemen üst tarafta, ön tarafta bulunuyor. Havuzun motor dairesi de bu bölümde yer aldığını görebiliyoruz. Karşı tarafımda bir çeşme bırakılmış aracınızı yıkamak isterseniz diye ve burada alüminyum kapı pencereler tercih edildiğini görebiliyoruz. Bu kısımdan içeriye girer girmez bir koridorumuz var. Böyle merdiven altında bir alanımız var. Bu alanda hemen karşımda bir ekranımız var. Kamera sistemi olduğu için burada ekranı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca depo olarak, yani ardi olarak da kullanabilirsiniz. Burası tabii ki evimizin en alt katı, yani bodrum katı. Bir de evimizin diğer taraftan, yani kapalı otoparkın hemen yan tarafından da bir girişimiz var. Yaya olarak geldiğiniz zaman o girişi de kullanabilirsiniz. Şu an tabii biz evimizin en güzel yerlerinden başladık tanıtmaya. Bodrum kattayız. Burada karşımda çok güzel bir alanımız var. Bir hamam var burada ve hamamda hemen tavana baktığım zaman oldukça şık, güzel bir böyle dekoratif bir tavan yapıldığını görebiliyorum. Burada da mermerlerimiz yine tercih edilmiş ve kurnamız da bu bölümde yer aldığında söylemek istiyorum. Hemen karşı tarafımda burada zeminde, yani bodrum katımızda bir tuvalet ve bir duş alanımız var. Tuvalet alanımızdan çıktığın zaman hemen karşı kısmında burada bir saunamız var. Wow diyorum. Sauna gerçekten çok göz dolduruyor. Çok güzel bir tasarıma sahip. Gördüğünüz gibi her yerde ahşap tercih edilmiş. Burada da özel dekoratif bir alan oluşturulmuş ve oldukça geniş bir alana sahip olduğunu da görebiliyoruz. Hemen sobası da bu bölümde yer almış. Tabii bu katımızda da yerden ısıtma sistemi olduğu için kontrol merkezi de bu bölümde gizlenmiş durumda. Burada evimizin çok güzel bir alanı var. Çamaşır odası. Eminim kadınlar buraya bayılacaklar. Çünkü böyle çamaşır odası olması bence çok güzel bir şey. Evinizin böyle üst katında odaların içinde olması bence çok hoş olmuyor. Çünkü çamaşırlarımız, kıyafetlerimiz de özel olduğu için bunlar için de özel bir alan oluşturulduğunu burada görebiliyoruz. Çamaşır yıkama makinesi bu bölümde yer almış. Üst tarafında ise tabii ki kurutma makinemize yer verildiğini görebiliyoruz. Sağ, sol ve arka kısmında burada oldukça fazla depolama alanlarını görebiliyorum. Her yerde dolap var, görmüş olduğunuz gibi. Hemen bir tanesinin içerisine şöyle açmak istiyorum. İçerisinde de askılar da mevcut.
Ayrıca alt kısmında çekmece alanımız var. Hemen orta kısmında ise bir ada düşünülmüş ve hemen şu kısımda da prizlerimize de burada yer verildiğini de görebiliyorum. Bunun üzerine de ütü yapılabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi de yorumlarda görmek istiyorum. Şimdi villamızın üst katına çıkıyoruz. Villamızın çelik kapısından içeriye girdiğimde yerlerde gri renklerinde 60'a 120 seramikler yapıldığını görebiliyorum. Ve bu kısımda bir portmantomuz var. Hemen sağ kısmında burada bir akıllı ev sistemimiz tercih edilmiş. Aido marka olarak düşünülmüş. Tabii üst katımızda da yine ekranımız var. Oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada portmantomuzun kapakları da cam olarak, siyah cam olarak tercih edilmiş. Ve zemin katta olmazsa olmaz tabii ki bir aile büyüklerimiz için bir yatak odası var. Ya da misafir yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Burada giyinme dolabımız karşımda yer almış. Cam kapaklı olarak düşünülmüş ve isterseniz buradan da evimizin arka cephesine, bahçesine de çıkabiliyorsunuz. Bu ev çok güzel. Videoyu sonuna kadar izlemenizi de tavsiye ediyorum. Şimdi şu şekilde hemen U olarak döneyim. Salon çok harika. Bütün detayları sizlere vermeye çalışacağım. Zemin katta koridorumuzdayız. Koridorumuzda şu şekilde bir alanımız var. Fazlalık eşyalarınızı burada depolayabilme imkanınız da bulunuyor. Yine zemin katta bir tuvaletimiz ve bir duş yerimiz de bu bölümde yer almış. Hemen şu detayı da vermek istiyorum size. Bütün duşların içerisinde şu şekilde görmüş olduğunuz gibi niş alanlarımız var. Yani şampuanlarınızı bu bölüme koyabilirsiniz. Ya da aile büyüklerimiz varsa mesela böyle duş alırken oturmak isterlerse buraya oturmak için de bir alan yapıldığını söylemek istiyorum. Yine klozetimizin üst kısmında bu bölümde bir nişimiz var. Markası da Vitre olarak tercih edilmiş. Bataryalarımız da yine Artema olarak düşünülmüş. Şimdi mutfağa doğru gelmek istiyorum. Mutfak gerçekten çok efsane. Ben mutfağı çok beğendim. Özellikle evin salonu zaten çok göz dolduruyor. Şimdi birazdan salonu da sizlere göstereceğim. Şimdi mutfak kısmındayız. Mutfakta hemen ön tarafında bir ada düşünülmüş. Ve tezgahımız burada siyah renklerde tercih edilmiş. Açıkçası evi anlatırken bile ben heyecanlanıyorum. Siz de fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Yorumlara da sürekli olarak hem ben bakıyorum hem de müteahhit firmalarda bunları kontrol ediyor yorumları. O yüzden fikirleriniz, yorumlarınız bizler için çok önemli. Hemen karşı tarafımda bir tezgahımız. Yine siyah renklerde tercih edilmiş. Burada evyemiz var. Evyemizin hemen üst kısmında penceremiz. Penceremizden bahçe ve peyzaj alanımızı net bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada evyemiz biraz farklı, böyle fonksiyonel bir evye düşünülmüş. Şurada bir kesme tahtamız var. Alt kısmında hemen şu şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi bir aparatımız var. Yine yan tarafında su arıtma cihazı için burada bir çeşme düşünülmüş. Hemen şu kısımda yine süzgülüğümüz, üst kısmında ise şuradan su geliyor ve bunlar da fonksiyonel şu şekilde. Yani oldukça donanımlı bir evyemiz bulunuyor. Markasını da hemen söylemek istiyorum. Stark olarak düşünülmüş. Tezgahımızdan doğru devam ettiğimiz zaman Arçelik burada gazlı ocağımız, üst kısmında davlumbazımız yer almış. Üst dolaplarımıza baktığım zaman şu şekilde içerisinde led lambalara önem verildiğini de görmüş olduk. Sol tarafında fırınımız ve mikrodalga yerimiz. Hemen karşımda oldukça geniş bir buzdolabı yeri düşünülmüş. Burada da zaten büyük bir buzdolabı tercih edilmiş. Sanıyorum 85 santim olabilir. Çünkü benim için önemli. Ben kendi evimde bile 85 santim olarak tercih ettim. Çünkü buzdolabının bence büyük olması önem arz ediyor. Çünkü burası yani yazlık bir yer olduğu için yazın karpuz da, kavun da böyle veya içecekleri koyduğunuz zaman zaten dolap doluyor. Ondan ötürü böyle biraz büyük buzdolaplarına ihtiyacımız var. Şimdi evin en harika yerine geldik. Nereye geldik? Salondayız. Salonu görüyorsunuz. Büyüleyici bir salonumuz var. Burada hem yüksek bir tavanımız var hem de tavana baktığınız zaman çok dekoratif bir tavan yapıldığını görebiliyoruz. Ve komple burada cam var. Her yer cam. Tabii şimdi diyeceksiniz ki ya tamam salon çok güzel ama bunu temizlemek çok zor. Böyle bir eve sahip olduğunuz zaman bir temizlik firması çağırıyorsunuz ve onlar sizin adınıza bunları temizliyor. Yani bunların maliyetlerini düşünmeyin. Ferrari alıyorsunuz, benzinli düşünüyorsunuz gibi oluyor. Yani açıkçası bazen yorumları okuyorum, böyle komik yorumlar oluyor. İşte geçen bir yorum okudum mesela, yazıyor. Ya tamam ev çok güzel, ışıkları güzel ama bu kadar elektrik parasını kim ödeyecek? Ya da bu kadar doğalgaz parasını kim ödeyecek? Yani kapınızda
aslan besliyorsanız yemeğini düşünmeyeceksiniz. Altınızda Ferrari'niz varsa onun benzinini dolduracaksınız. Bu benzetmeyi de sizlere söylemek istedim. Salonumuzu hemen biraz tanıtmak istiyorum sizlere. Salonumuz çok güzel. Hemen karşımda bir televizyon ünitemiz var. Televizyon ünitemiz gömme olarak düşünülmüş. Bir niş alanının içerisinde televizyonunuz duracak. Televizyonun üst kısmında LED yerine önem verilmiş ve üst kısmına baktığım zaman da pencerelerimizin zaten burada komple pencere olduğunu söylemiştim. Harika bir salonumuz var. Yani burada salonumuz inanılmaz derecede ferah. Şu ana kadar görmüş olduğum evlerde en ferah olan salonlarda herhalde ilk 2-3. ev falan diye söyleyebilirim size. Hemen karşı tarafında bir odun şöminemiz var. Genelde şömine isteyen müşterilerimiz oluyor. Diyorlar ki ya biz ev alıyoruz, şömine istiyoruz. Evet, şömine gerçekten güzel. Tabii Kuşadası çok sıcak bir iklime sahip değil. Yani kışın burada 2 ay, 3 ay böyle birazcık serin olabilir. Tabii burada yerden ısıtma sistemimiz var. Bölgede doğalgaz olduğu için de kış aylarında yerden ısıtma sistemiyle çok rahat bir şekilde burayı ısıtabilirsiniz. Klima sistemimiz var ama bunun haricinde de tabii ki şöminenin de başında şöyle oturup kahvenizi yudumlayıp dışarıda yağmur yağarken havuzun üzerine böyle çıtır çıtır böyle yağmur damlalarının düştüğünü burada alevler eşliğinde görebilirsiniz. Oldukça güzel bir atmosfer olacaktır diye düşünüyorum. Hemen karşı tarafımda bir penceremiz var. Bahçeye çıkalım. Bahçeyi de size kısaca anlatmaya çalışayım. Ön tarafımda 42 metrekare büyüklüğünde bir özel havuzumuz bulunuyor. Tabii havuzun etrafında mermerlerimiz vardı. Bu mermerlerimiz söküldü. Müteahhitimiz beğenmedi açıkçası. Beğenmediği için dedi ki sökün dedi, istemiyorum ben bunu, değiştirin. Daha güzel bir mermer takacağım dedi. O yüzden buradaki mermerler söküldü. Belki şu an böyle çirkin gibi görünüyor olabilir ama bunlar da muhtemelen siz gelene kadar yapılacaktır. Ondan dolayı demiştim biraz önce, yani ufak tefek eksiklerimiz var. Tabi burası da örnek villa olduğu için de yani bazen yapılıyor mesela. Çizimlerdekiyle yapılan uygulama birebir gözünüzle gördüğünüz zaman, hoşunuza gitmediği zaman değiştirilebiliyor. Karşı kısmında bir peyzaj alanımız var. Buradan da villamızın dış cephesine doğru baktığım zaman açık renklere önem verildiğini görebiliyorum. Söveler tercih edilmiş ve çok farklı bir dış cephe mimarimizde olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Yere baktığım zaman yerde drenaj sistemi yapıldığını görebiliyorum. Yani burada fazla yağmur olduğu zaman bahçenizde drenaj sisteminden otomatikman dışarıya doğru atılıyor. Zaten bu ağaçlarımız limon servileri yanlarında, yani alt kısmında otomatik sulama sistemimiz var. Siz uzaktayken bile bunlar kendi otomatik olarak sulanıyor. Havuzumuz taşman olarak tercih edilmiş. Dışarıya doğru taşıyor. Ön tarafında bu kısımda bir şelalemiz var. Tabii şelaleyi de çalıştırdığınız zaman burada su sesinde böyle en azından zihninizi dinlendirebilirsiniz. Villamızın dış cephesi oldukça etkileyici. Siyah camlara önem verilmiş, beyaz bir dış cepheye önem verilmiş ve söveler kullanıldığı için oldukça göz dolduran bir dış cephemiz olduğunu görebiliyorum. Karşı kısmında bir teras alanımız vardı. Yemek masasını bu bölümde değerlendirebilirsiniz. Yine bu alana geldiğim zaman da burada bir bahçe alanımız var ve hemen şuradaki detayı size vermek istiyorum. Burada bir duş yerimiz var. Havuza girdikten sonra ya da çıktıktan sonra burada duş alabilirsiniz. Burayı bir separatör ile kapattığınız zaman hemen yan tarafına kombi yeri geliyor. Buradan devam ettiğimiz zaman villamızın barbekü yeri var. Barbekü yerimize geliyoruz. Hemen karşımda şu şekilde görmüş olduğunuz gibi mermerden yapılmış bir barbekümüz var. Grill diyoruz biz ona tabii ki. Alt kısmında da odunlarınızı veya kömürünüzü koymak için bir alan oluşturulmuş. Ve dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Bakın normalde bahçe duvarları böyle sıva yapılır, boya yapılır. Burada taş kullanılmış, mermer kullanılmış. Bunlar tabii pahalı ürünler. Yani para harcanmış bu villaya. Belli zaten bodrum katından anlamıştık. Üst katlara da çıkacağız beraber. Harika bir villa. Ön tarafında yerin altında sulama sisteminin kontrol merkezi burada yer almış. Dış cepheye baktığım zaman bu kısımda zeminde 60'a 120 antrasit renklerde seramik. Üst kısımda beyaz sövelerle birlikte oldukça şık bir görünüme sahip olduğunu da görebiliyoruz. Yine bu kısımdan baktığımız zaman burada L1 bahçemiz var. Tabi burada hemen karşımda da meyve ağaçlarına da önem verilmiş. Yani buraya geldiğiniz zaman şu şekilde dalından böyle taze taze koparabileceksiniz. Burada mandalinimiz var. Görüyorsunuz ağaç küçük ama burada mandalinleri de üzerinde var. Şöyle 3-4 tane görebiliyorum üstünde. Limon ağacımız var. Tabi limona da para vermeyeceksiniz. Böyle dalından koparacaksınız. Mutfak hemen şurada yan tarafında. Tabi grill yaptığınız zaman beni de çağırmayı unutmayın. Salatayı ben yaparım size. Gelirken de etleri ben sizin için alırım. Şimdi villamızın
üst katına çıkıyoruz. Villamızın üst katına doğru çıkarken burada ahşap dikmelerimizin olduğunu görebiliyoruz. Yan tarafında dekoratif bir duvar düşünülmüş. Bir duvar peyzajı tercih edilmiş. Burada camımız var, temperli olarak düşünülmüş ve karşı tarafında salonumuz var. Salon alanımız zaten anlatmakla bitiremedim, biliyorsunuz çok güzel bir salonumuz var. Üst kattan da baktığım zaman buradan tamamıyla dışarıya hakimim, yani her yeri görebiliyorum net olarak. Dışarıdan baktığınız zaman da içerisi görünmüyor çünkü siyah cam olarak yapıldığı için içerisi görünmüyor. Burada merdivenden çıktığımız zaman bu kısımda bir duvarda şöyle tablo gibi çok güzel bir alan oluşturulmuş. İçerisinde led ışıklarımız var. İçeriye doğru geçtiğimde burada master yatak odamız, yani ebeveyn yatak odamız var. Yerlerde 60'a 120 seramikler tercih edilmiş. Ve burada ön tarafımızda bir balkonumuz var. Balkona hemen çıkmak istiyorum. Büyük bir balkonumuz var ve ön tarafta havuz alanımızı görebiliyoruz. Burası da yaz kış yaşamaya uygun. Hem yazın hem kışın burada oturabilirsiniz. Biraz önce söylemiş olduğum gibi burada doğalgazımız var. Çünkü ana yatak odamızın içerisine geçtiğim zaman hemen karşımda yatak başlığı tercih edildiğini görebiliyorum. Tavanlara baktığım zaman led gömme tavanlar düşünülmüş. Burada klimamız split olarak duvarda düşünülmüş. Karşımda bir makyaj aynamız var ve akabinde yan tarafa doğru geçtiğimde burada bir giyinme odamız var. Giyinme odasının içerisinden devam ettiğim zaman karşımda bir tuvalet ve bir duş alanımız var. İçeride hemen burada bir evyemiz, artema olarak düşünülen bir bataryamız var. Aynamızın etrafı ledle çevrilmiş ve karşı tarafında nişli bir duş yerimiz. Kısımda da oturmak için de bir alan düşünülmüş. Hemen karşımda bir gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz, vitri olarak üst kısmında da burada bir niş yeri tercih edildiğini sizlere söylemek istiyorum. Bu arada 15.000 aboneye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde kocaman bir aile olduk. Tabii Kuşadası'nda biliyorsunuz pandemiden önce böyle özel havuzlu evlerle ilgili çekimlere başlamıştım. Böyle yoğun talep oldu, güzel izlenmeler oldu. Her geçen gün işimize yatırım yaptık, drone aldık, mikrofonlar aldık, cihazlarımızı yeniledik. Daha güzel, daha kaliteli içerikler üretmek için sizler için hep çok çalıştık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hatta geçen gün gece saat 4'e kadar video montajı vardı. Hep sizler için böyle güzel videolar üretmeye çalışıyoruz. Ancak şunu belirtmek istiyorum. YouTube'daki abone sayımız tamamen organik. Fake takipçi satın almadık, bilginiz olsun. Ya bu konuda hani bizim için bu önemli bir kriter. Bütün bizim takipçilerimiz tamamıyla organik. Biz Kuşadası'nda ev tanıtımları yapıyoruz. Sizler sayesinde evet güzel yerlere geldik. Daha fazla tabii ki izlenmek isteriz. Sizin de desteklerinizle bugünlere geldik. Destek olan çok sevdiğim insanlar var, beni izleyen insanlar var. Hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bunun için de parantez açmak istedim. Bize destek olmaya devam etmek için de videomuzu paylaş butonundan sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Ya da WhatsApp durumlarınızda, Facebook'ta, Instagram gibi platformlarda bizi paylaşarak, beğeni yaparak, yorum yaparak ve kanalımıza abone değilseniz hemen abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunun için de size çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Burada bir diğer yatak odamız var. İçerisine doğru geçtiğimde burayı misafir odası olarak düşünebilirsiniz. Çok büyük bir oda değil burası. Ancak hani bir yatak koyduğunuz zaman burada karşımda giyinme dolabı, sol tarafında da bu kısımda inverter Mitsubishi Heavy'nin kliması da bulunuyor. Hemen şurada bir akıllı ev sistemimizin bir ekranı daha var. Alt katta zaten bunu görmüştük. Bu katımızda da ekran burada yer almış. Buradan devam ederken koridorda bir niş alanı oluşturulduğunu görebiliyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi şu şekilde led lambalarımız da bulunuyor. Duvarda burada bir ahşap kaplama düşünülmüş antrasit renklerde. Hemen arka tarafıma geldiğim zaman da burada bir duş ve bir tuvaletimiz var. Karşımda bir Hilton lavabomuz var. Burada farklı renkler tercih edilmiş. Daha böyle lacivert ve mavi tonlarında düşünülmüş. Siyah çıtalı bir duşakabinimiz, aynı diğerinde olduğu gibi nişli bir tuvaletimiz var. Evimizin en son yatak odasına geliyoruz ve burada da bir yatak odamız daha var. İsterseniz burayı da çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Burada giyinme dolabı daha büyük, o da diğerine göre daha büyük. Konuyu toparlayacak olursak binamız 355 metrekare kapalı alanı bulunuyor. 120 metrekare zemin katımız var. 500 metrekare arsa payımızın içerisine inşa edilmiş. Plajı da 880 metre mesafede bulunuyor. 42 metrekare özel havuzlu villamız. Bu eve sahip olmak için telefon numarasından beni arayabilirsiniz. Fiyatı için açıklamalara ve yorumlara link bırakıyorum. Oradaki linke tıklayarak modernada.com internet sistem üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi keyifli bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.